Dostlar herkese Maldivlerin başkenti Male Adası'ndan selamlar. Daha doğrusu Male Adası'nın hemen yanında havalimanının orada Hulhule Adası'ndan selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Dostlar bu hafta Maldivler'deyiz. Videonun adından da anlayacağınız gibi Maldivler'de süpermarkete gideceğim, alışveriş yapacağım ve market fiyatlarını size göstereceğim. Ama şu anda daha yeni otelden çıktım. Otelim hemen şuradaydı. Burası da dostlar havalimanı. Burayı da göstermek istedim size. Birazdan şehir merkezine, ana adaya, Male Adası'na gideceğim. Daha önce hatırlarsanız Maldivler'de video çekmiştim. Male Adası'nı detaylı olarak size göstermiştim. Eğer Maldivleri merak ediyorsanız, eğer hiç Instagram'da gördüğünüz gibi değil bu arada, gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Bayağı şaşıracağınızı düşünüyorum Maldivler için. Maldivlerin bayrağı da şu anda yanımızda bu şekilde dalgalanıyor. Karşıdan karşıya geçerken birazdan botları kullanacağım. Bu gördüğünüz botlarla diğer adaya geçeceğim. Maldivler'de otobüs, tren vesaire, zaten tren yoktu. Otobüs var ama çok az yere gidiyor. Bunları kullanmak yerine herkes her yere botlarla gidiyor. Gördüğünüz gibi şöyle dikkatli bir şekilde çantalarını düşürmeden geçmek gerekiyor. Şu gördüğünüz küçük kulübeden biletinizi alıyorsunuz. Ondan sonra birazdan bot buraya ya da şuraya yanaşacak. Bir önceki geldiğimde geçen yıl buraya yanaşmıştı. 10 rupi verdim dostlar şu gördüğünüz bilete. Adamların paralarını göstereyim. Abi burada ne balığı var? Tuna balığı. Havalimanı var. Uçak kalkıyor. Arkasına baktım. Arkasında da yelkenli var. Tabi adalar ülkesi sonuçta. Deniz temalı olacak bütün paraları doğal olarak. Evet abi, karşıya geçeceğimiz botumuz geldi. Şöyle biletimizi veriyoruz. Teşekkürler. Evet, bottan indik abi. Yine şöyle özlemediğim görüntüyü hatırladım. Bayağıdır gelmiyordum. Unutmuştum neredeyse. Gördüğünüz gibi Instagram'da gördüğünüzden çok farklı olarak genellikle Maldivlerin başkenti Male'de, ana merkezde deniz bu şekilde pislik içinde dostlar. Çöpü atıyorlar abi. Buradaki insanlar gerçekten hiç saygılı değiller çevrelerine, kendi çevrelerine, ki küçücük bir adada yaşıyorlar maalesef. Evet, alışverişe gitmeden önce bir tane dondurmacı var dostlar bu otelin tam önünde. Her buraya geldiğimde buradan bir dondurma alıyorum. Turkish Delight diye bir şey gelmiş. Türk tatlısı diye satıyorlar ama alakası yok. Garip bir tadı vardı. Her neyse, bunun fiyatı dostlar 41 rupi, yani yaklaşık olarak 45 liraya 50 liraya falan geliyor bizim paramız. Evet dostlar, kısa bir yürümenin ardından gelmek istediğim süpermarketin oraya geldim. People's Choice, yani insanların seçimi diye. Kapalı mı lan? Ana! Evet abi, süpermarket kapalıydı gördüğünüz gibi. Pazar olduğu için bugün kapalıymış. Yarın açılacakmış. Ne yapacağım? Bir yemek yerim. Bir şöyle adanın etrafında gezerim. Yarın süpermarkete giderim. Yarın çekimi oradan devam ederiz. Süpermarket yoksa manav var dedik. Şöyle bir yere geldim. İlk durağım pazar yerinde kokonatçı oldu. Ne kadar diye sordum arkadaşa. 20 rupiya dedi. Şimdi ona parasını çıkartayım çantamdan bir yandan. Bunlar birazcık daha acı oluyor. Ekşi oluyor diyeyim daha doğrusu. Şu gördükleriniz ise bu renkler olanlar. Bir de bana verdikleri mesela daha şekerli oluyor kokonatların. Maldivler biliyorsunuz adalar ülkesi. Adamlarda çok fazla yer yok. Üretecek böyle meyve üreteyim, sebze üreteyim, yemek yapayım, inek yapayım falan filan, böyle yerleri yok. Adamlar kendileri zor zaten sokakta yürüyorlar. Görüyorsunuz her yer insan dolu. Birbirine çarpmadan, şu kaldırımlardan birbirine çarpmadan zor yürüyorsun ki bu en büyük kaldırım, çünkü şu an ana caddedeyiz. Burada abi şu gördüğünüz muzlar ve bu kokonatlar yetişiyor ki zaten. Bir de şu mangolar yetişiyor. Bunu abi komple şu şekilde muzun dalını kopartmışlar, buraya getirmişler. Almak istediğiniz zaman böyle komple alabiliyorsunuz ya da şuralarından kesiyorlar gördüğünüz yerden. Size şunu komple veriyorlar. Şimdi manavda birkaç yeri gezdim pazar yerinde. Kamerasız gezdim çünkü kamera çıkarttığım zaman fazla fiyat verecekler biliyorum. Neyse, fiyatı 2 katını verecekler. Şimdi bunların fiyatlarını sordum dostlar. Şu gördüğünüzün kilosu, şu muzlar, küçük muzlar, kilosu 40 liraymış. 40 TL'ye satıyor. Şimdi bir de mango alacağız abi. Mangonun da kilosunu 80'e veriyor gördüğünüz mangoyu. Bu sweet dedi, bayağı tatlı dedi. Eğer sweet mango. Yes, right? Okay, all sweet, okay. Adam yalan söylemiyormuş abi. Harbiden şeker gibi. This is really good. Yeah, thank you. 6 rupi diyor abi elmaların tanesine. Yani yaklaşık olarak 8 liraya falan geliyor elmanın bir tanesi. Şu arkadaşım da 100 gramına 50 rupi dedi. Yani kilosu 500 rupiymiş. Rambutanın kilosunu 700 liraya falan satıyorlar. Abi Vietnam'da rambutanın kilosunu ne kadar almıştık? Yani 20 lira falan da herhalde. Ada ülkesi oldukları için burada bir şey yetişmiyorsa çok pahalıya satılıyor. Bir kilosu 80 liraya falan geliyor mandalinin. Biberin abi kilosu 65 rupi, yani yaklaşık 75 liraya geliyor. Dostlar domatesin kilosu 60 lira abi. Armutun kilosu 80 lira. Havucun kilosu 40 lira. Ben uzun süredir bu arada Türkiye'de manava pazara gitmedim. O yüzden son zamandaki fiyatları bilmiyorum. Çok Türkiye'ye gidemedim. Fiyatlar herhalde Türkiye'nin birkaç katıdır diye tahmin ediyorum. Evet, yine burada başka salatalığın, oha, salatalığın kilosu 75 lira mı? Bamyanın kilosu 90 lira. Evet, patatesle soğanı çekmemiştik abi şimdi. Patatesle soğanı çekelim. 12 for 1 kilo. Patatesin 1 kilosu 12 rupiymiş. Soğanın da aynı şekilde ama bunlar birazcık dağılmış görüyorsunuz. Şöyle bir sokağın üzerindeyiz şu anda. Buraya atmışlar bunları. Bunların da kilosu abi yaklaşık 20 liraya falan denk
geliyor. Ondan sonra muzu burada 30'a satıyorlar. Biz daha pahalıya aldık. 40'a aldık yanlış hatırlamıyorsam. Keşke buradan alsaymışım. Abi işte sorduğun zaman turistsen farklı fiyat veriyor. Zaten fiyat sorduğun zaman şöyle bir bekliyorlar. Ondan sonra cevap veriyorlar size. Üzümün 100 gramı 20 lira. Şu üzümün 100 gramı 20 lira. Gerçi hepsi aynıymış. Ve herkese Maldivler'de ikinci günden selamlar dostlar, günaydın. Sabah saat 11 dostlar, dün söz verdiğim gibi şimdi geldim süpermarketin önüne. Şöyle bir yer, aslında çok küçük dostlar, şu kadarcık şerit var ama burada görebileceğiniz en büyük süpermarketlerden bir tanesi adada. Alışveriş arabam da şu şekilde küçücük bir şey. Evet, bakalım şimdi buralardan kahvaltılık bir şeyler alacağım kendime. Daha yeni kalktım, kalkar kalkmaz buraya geldim. Burada protein tozu gezmez herhalde diye düşünüyordum içimden. Bayağı varmış ama mesela şu ne kadarmış bu abi? 2800 liraya falan denk geliyor şu protein tozu. 2800-3000 lira civarında. Evet, proteinlerden sonra ilk karşıma şöyle kornetler çıktı abi. Kornetlerin fiyatlarını merak ettiğim için baktım, şuraya fiyatları şu şekilde asmışlar. Şunların tanesi, gördüğünüz kornet, bizdeki dondurmanın tanesi 100 TL. Aynen 100 TL'ye denk geliyor bir tane dondurma almak isterseniz burada. Abi süpermarkette kırmızı et yok. Kırmızı et sordum, yok dedi. Şöyle buraya etleri koymuşlar dondurulmuş bir şekilde. Bunların hepsi gördüğünüz tavuk ve hindilerden oluşuyor. Bütün bir tavuk almak isterseniz eğer yaklaşık 90 liraya şöyle donmuş bütün bir tavuk alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu şekilde kesmişler, parçalayıp buraya koymuşlar tavukları. Bu tavukları da almak isterseniz, daha doğrusu hindi de olabilir bunlar. En ucuzlarından bir tanesi daha doğrusu. Türkiye'den gelenin fiyatı 60 lira, 65 lira civarında bir şey. Onlar da şöyle kesip bu şekilde koymuşlar dondurup. Böyle yurt dışındaki Müslüman ülkelerde bayağı bir Türk ürünü görmek mümkün bu arada. Muhtemelen şimdi ilerlediğimiz zaman da bayağı bir Türk ürünü göreceğiz. Şöyle sütleri var adamların. Kırmızı etleri yok ama en azından sütleri var. Bunların da fiyatı yaklaşık olarak paket başına 40 liraya falan denk geliyor. Bir şey fark ettim, böyle reyon aralarına girdiğiniz zaman şu şekilde, mesela şurada zeytinyağları var, burada ketçaplar falan filan, hiçbir şeyin fiyatı yazmıyor. Bakın hiçbir yerde fiyat etiketi yok. Etraflarına baktım, üzerlerine mi yapıştırdılar acaba diye. Yok abi, fiyat yok hiçbir şeyde. İnsanların herhalde moralleri bozulmasın diye fiyat yazmıyorlar. Direkt kasaya gittiğin zaman geçiriyorlar. Bu arada pahalı, yani bana pahalı geldi gördüğüm süpermarket fiyatları. Dünya geneline vurduğum zaman şu anda bence pahalı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet, fiyat etiketi ararken şöyle bir şeye denk geldim. Burada Ankara makarnası çıktı karşıma. Şu şekilde bütün reyonu Ankara makarnasıyla doldurmuşlar. Dediğim gibi Türk ürünleri bayağı bir var aslına bakarsanız. Bütün süpermarketi detaylı incelesem bayağı Türk ürünü bulacağımı düşünüyorum. Buralar komple Ankara makarnasıyla dolu. 1 kilo pirinç 35 rupiye denk geliyormuş. O da yaklaşık ne kadar ediyor? 45 lira, 40 lira civarında para ediyor. Bizim paramızla. Kahvaltılık bir şeyler aramaya devam ederken şöyle bir şey gördüm. Cornflakes almak isterseniz bir kutu cornflakes 59 rupi, yani 70 lira civarında paraya denk geliyor. Evet, yavaş yavaş sona geliyorum şimdi. Şöyle çayları buldum. Siyah çay bildiğimiz, bu Sri Lanka'ymış. Sultan diye bir marka. İçinde 100 tane sallama çay var. Bu da yaklaşık 85 lira 90 lira civarına denk geliyor. Diğer çaylara baktığım zaman da çaylar da aynı fiyat hemen hemen. Mesela şunun içinde 20 tane var. 35-40 lira civarına denk geliyor. Abi bütün süpermarketi gezdim. Kahvaltılık alacak hiçbir şey yok. Şöyle bir tane yoğurt aldım. Şu yoğurtmuş. İçilmelik yoğurt ama. Bir tane de süt aldım şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle bir yere denk geldim. Burada sandviçler falan yapmışlar. Şu hoşuma gitti abi. Krosan içinde tavuk var dedi. 65-70 liraya falan denk geliyor. 3 tane şey alabildim totalde yani. Şimdi ödememi yapayım, hadi çıkıyorum buradan. Abi deniz kenarında yürürken şöyle bir tane restorana denk geldim. Buranın içine girdim. Menüye bir bakayım dedim. Çünkü aldığım şey çok küçüktü. Bana muhtemelen yetmeyecek. Gerçi sonra akşam yemeği falan yiyeceğim ama kahvaltı için bile yetmeyeceğini düşündüm. Şöyle bir yere girdim, onu da göstereceğim size şimdi. 2 tane omlet aldım abi yanıma. Take away yapıyor musunuz dedim. Yapıyoruz dedi. Alıp otele götüreceğim onları. Bir tane şöyle plain sade omlet aldım. Bir de Maldiv omlet aldım. Bunu da tuna ile yapıyorlarmış. Yani ton balığıyla yapıyorlarmış. 2 tane omleti take away yaptırıyorum. Şimdi ne kadar verdim totalde bunlara da? Birine 35, birine 45 verdim. Yani toplamda 80 rupi. O da yaklaşık 90 liraya falan geliyor. Onları da alıyorum. Ondan sonra otele gidiyorum. Orada görüşürüz. Ve evet dostlar, botu atladım. Tekrar otelimin olduğu Hulhule adasına geri döndüm. Şimdi odama girdim. Şöyle omletlere bir bakayım dedim abi. Şu omletlerin küçüklüğüne bakar mısınız ya? Birazcık hayal kırıklığına uğradım. Her neyse, croissant, omlet falan filan bana kahvaltılıkta yeter diye düşünüyorum. Ada ülkesi Maldivler'de market fiyatları diye çıktım yola ama genel olarak her şeyin şöyle bir fiyatını gösterdim size. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Burada protein pozu ne gezer diyordum. Protein pozu yalnız